Arkadaşlar bugün kafam çok rahat çünkü fiyat performans bir incelemeyle karşınıza çıktım. Şu anda Game Booster'ın Full HD 180 Hz'lik bir monitörünü karşımda görüyorsunuz. Sinerji ile beraber çalıştık ve bu videoya özel bir fiyat ortaya çıktı. Şimdi şöyle yapmanızı istiyorum. Bir şu anda izlediğiniz monitöre ya da izlediğiniz ekrana bakın. Ardından da şöyle bir monitöre ve monitörün fiyatına bakın. Ardından da size açıklamalar kısmındaki linke göndereyim. Burada sadece 3399 liralık bir fiyat göreceksiniz ve şunu söyleyeceğim. Dolar artmadan önce bu fiyatı zor tutuyoruz. Sinerji benden rica etti. Dedi ki Furkan ne olur videoyu hızlı çek. Dolar artıyor. Fiyatı değiştirmeyelim. Benim de sizlere tavsiyem hızlı bir şekilde fiyat değiştirmeden bu monitörü almanız. Game Booster'ın 23.8 inç büyüklüğünde bir monitörü var arkadaşlar. Buradaki monitör 3399 TL ve 180 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de burada daha farklı markaların monitörünü inceledim. Ancak fiyat performans olduğunda hem belli başlı özellikler kısılıyor hem de belli başlı detaylar değişiyor. Ama aklınıza şu gelmesin. Acaba kalitesiz bir mal mı alıyorum diye. Hayır, aksine şunu söyleyeceğim. Bu işin arkasında Sinerji ile ben varım ve herhangi bir şekilde bu monitörde bir sorun yaşarsanız, örneğin ölü piksel sorunuyla karşılaşırsanız yapacağınız ilk iş kutudan çıkan kartı alıp Sinerji'ye gitmek olsun. Bu da benden size güzel bir ipucu. Yani monitörle alakalı da herhangi bir teknik problem yaşamayacaksınız. Şöyle bir tasarımla başlamak istiyorum. Önden baktığınızda ince çerçeveleri görebiliyorsunuz. Çok kalın değiller. Alt tarafta Game Booster yazısını ve logosunu görebilmek mümkün. Burada ayak var ve V şeklinde. Buradaki ayaklar metal ve hani sesten gerçek metal olduğunu duyarsınız. Herhangi bir şekilde plastik böyle çıt kırıldı ayakları bulunmuyor. V şeklinde ön tarafa doğru açılıyor. Kurması da çok kolay. İçerisinden 4 tane vida çıkıyor. Hemen takıyorsunuz ve kurulumu kolayca gerçekleştiriyorsunuz. Kutudan gerekli kablo ve adaptör de tabii ki çıkıyor. Kutu içeriği de gayet güzel bir şekilde paketlenmiş, sizlere gönderiliyor arkadaşlar. Arka tarafa baktığınızda burada hem güzel simgeleri görebiliyorsunuz, hem giriş çıkışları görebiliyorsunuz, hem de buradaki joystick'i görebiliyorsunuz. Başka da herhangi bir tuş bulunmuyor. Ben monitörü buradaki joystick'le beraber kullanmayı seviyorum çünkü hızlı oluyor. Yani şurada 4-5 tane tuş var, hangisi ne işe yarıyor? Değil abi, menüye giriyorsun, pıtır pıtır dolaşıyorsun, istediğin her şeyi yapıyorsun. Bu gerçekten kolay bir güzellik sağlıyor. Ayrıca hızlı kısa yolları da var. Mesela böyle bastığımızda şu an görmüş olduğunuz gibi burada FPS oyunları oynarken diyelim ki hemen büyütmek istiyorsunuz buradaki nişanınızı ve büyümüş oluyor. O da orada kaldı. Ayrıca arka taraftaki giriş çıkışlardan bahsetmem gerekirse bir tane display portumuz var. HDMI girişimiz var. Ses çıkışımız var. Bu da şu işe yarıyor. Monitör herhangi bir şekilde ses çıkışı vermiyor hoparlör olarak, ama sizler isterseniz kasadan sesi çekmek yerine direkt monitör üzerinden sesi çekip yine buradaki menü üzerinden de sesi yönetebiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Zaten bir de güç kablomuz bulunuyor. Fiyat performans oluşu nereden belli? Buradaki kabloları saklamak için arkada bir yeri var mı? Yok. Direkt olarak bu böyle aşağıdan geliyor ama dediğim gibi bugün 3399 TL bence gerçekten iyi bir fiyat. Bir bakmanızı öneririm. Ön tarafa baktığımızda artık panel ve özellikler tarafına doğru gelmeliyiz diye düşünüyorum. Buradaki monitör 23.8 inç. Şimdi hayal etmenizi istiyorum ve şöyle yapın. 62 santim. Elinize metreyi alın. 62 santimi oyuncu masanız üzerindeki duvara koyun ve aslında monitörün ne kadar büyük olduğunu çaprazlama bir şekilde görmüş olacaksınız. 62 santimi direkt hayal edebilmeniz için sizlere söylüyorum. Buradaki monitör Full HD ve VGA panel arkadaşlar. Şimdi 4K neden değil? Bunu bilmeyenler için söylemek istiyorum. Eğer 4K ile oynamak istiyorsanız zaten fiyat performans biraz ortadan kayboluyor. Çünkü 4K'lık monitörde 4K görüntü oynatabilen bir ekran kartına ihtiyacınız var. O zaman da zaten artık seviye farklı yerlere gitmiş oluyor. Ama ne zaman ki Counter oynayacağım, Valorant oynayacağım, FPS yüksek oyunları oynayacağım dediğinizde ben milleti çatır çatır vuracağım, duvardan çıktıkları anda göreyim, yenileme hızı çok yüksek olsun, ekran aksın gitsin dediğinizde Full HD oynamanız gerekiyor. Ve burada da 180 Hz'lik bir yenileme hızları bizleri karşılıyor. Yenileme hızı şu demek arkadaşlar, saniyede ekran 180 defa yenileniyor ve bundan dolayı da daha akıcı bir hale geliyor. Sizlere birkaç tane örnek göstermiş olacağım anlamanız için. Buradaki teknik özelliklerden bilmeniz gereken bir şey de hareketli görüntü tepki süresi. Bu VGA ve IPS panellerde bilmeniz gereken bir tepki süresi. Bunu griden griye gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. MPT olarak da anılıyor. 1 MS'lik bir tepkime süresi bizleri karşılıyor. Peki 1 MS ne ifade eder? Şimdi çok teknik incelemeler yapmayı sevmiyorum. Biraz anlatmayı seviyorum. Bunu zaten anlamışsınızdır. Şimdi A'dan B'ye koşan bir Counter'da adam düşünün, tamam mı? Adam böyle yardırmış koşuyor, vuracak sizi. Bu adamın koşarken arkada yaptığı bir bulanıklık var. Bunun ortadan kaldırılmasını sağlıyor tepkime süresi düştükçe. Aynı zamanda 180 Hz ile beraber buluştuğunda sizler daha iyi bir oyun deneyimi elde etmiş oluyorsunuz. Yani monitörün sizlere oyun oynamak için birçok imkanı verdiğini söylemem gerekiyor. Buradaki teknik detayları aslında biraz daha teknolojilerle devam etmek istiyorum. Burada AMD ekran kartlarının özel FreeSync teknolojisi bulunuyor ve FreeSync ile beraber yırtılmaları önleyebiliyorsunuz. Monitör 300 nit parlaklık verebiliyor ve bu da şu manaya geliyor arkadaşlar. Sizler karanlık bir odada full parlaklıkta gözünüzü yorarsınız.
Açık net. Pencere açıksa tamam, hiçbir sıkıntı yok ama dışarıdan ciddi manada güneş gelirse 300 nit parlaklık size yetersiz gelebilir. İşte o zaman ben bir perdeyi çekeyim dersiniz. Bunun da yeterli olduğunu sizlere belirtmiş olayım. Bir diğer bilmeniz gereken detay da buradaki monitörün flicker free özelliğine sahip oluşu. Şimdi ışık aslında size titreşimli bir şekilde geliyor. Bu monitörde kullanılan teknoloji sayesinde titreşim daha da azaltılıyor. Bu da sizin uzun vadede gözünüzün daha az yorulmasını sağlıyor. Aynı zamanda burada menüye hızlı bir şekilde gittiğinizde mavi ışık filtresini göreceksiniz. Mavi ışık şu manaya geliyor. Gece 11'de 12'de oyun oynuyorsunuz ve buradaki ekranda bir mavi ışık var. Yani size bir mavi ışık gönderiliyor. Günün sonunda beyin senin uyumaman gerektiğini düşünüyor. Hala güneşin olduğunu düşünüyor ve gözünüzü de yoruyor. Ancak sizler bu monitördeki filtreyi açtığınızda ne yapıyorsunuz? Daha az mavi ışık aldığınız için arkadaşlar sizlerin gözleri daha az yoruluyor ve herhangi bir şekilde gece oyunlarında da sorun yaşamıyorsunuz. Bu arada şu detay aklıma geldi. Buradaki 180 Hz'lik yenileme hızı OC değil. Yani overclock bir şekilde karşınıza çıkmıyor. Gerçek bildiğin panel size 180 Hz'lik bir yenileme hızını sunuyor. Bu da aklıma gelmişti. Hemen kaçırmadan söylemek istedim. En güzel detaylardan bir tanesi de White Color Gamut desteği arkadaşlar. Yani geniş bir renk yelpazesine sahip sRGB renk desteğinin %109'unu buradaki monitör destekleyebiliyor. Şimdi görüntü kalitesi nasıl dediğinizde bunu biraz tartışmamız gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Buradaki ofiste çok iyi görüntüye odaklı monitörde inceledik. Yani biraz işin gerçekten pahalı olan kısmını da biliyorum. Gerçekten görüntü kısmını da biliyorum. Ama şunu da söyleyeceğim sizlere. Oyun odaklı bir monitörde gerçekten iyi teknik özelliklere sahibiz. Ne zaman ki sizler YouTube'da film izlemek isterseniz, dizi izlemek isterseniz, Kızılcık Şerbeti izlersiniz, hemen işte Counter'dan vakit kalan zamanlarda Netflix'e gidersiniz. Buradaki monitör veya panelin bence verebileceği güzel renk seçeneğini veriyor. Ama tabii ki böyle beyaz temalı sitelere girdiğinizde, böyle WhatsApp'a girdiğinizde kontrast oranı biraz canınızı sıkabilir. Onu söyleyeyim. Ama böyle film izlemede, internette dolaşmada herhangi bir şekilde sorun olmadığını sizlere belirteyim. Tabii ki internette dolaşma deyince şunu da söyleyeyim size. Saniyede 180 FPS aldığınca, yani 180 defa ekran yenilince arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? İnternette dolaşma deneyimi çok farklı bir hale geliyor. Böyle masal üstlerinde dolaşıyorsunuz, geri gidiyorsunuz, aşağı kaydırıyorsunuz, hızlı bir şekilde işlerinizi görüyorsunuz ve size zevkli bir deneyim sunuyor. Yani aslında gündelik işlerde de 180 Hz'in sizler direkt olarak faydasını görüyorsunuz. Böyle son bir teknik detay vermeden önce araya şunu koymak istiyorum arkadaşlar. Monitörün görüş açısı 178 derece. Yani aslında buradan baktığımda da monitörü görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Monitöre yandan baktığınızda böyle bir renkleri daha güzel göstermiyor. Yani tam karşıdan bakıp oyun oynamanız gerekiyor. Bunu da deneyimlemişken göstermek istedim. Hani negatif bir olarak bir eleştiri olabilir mi diye düşünebilirsiniz ama zaten buradan bakıp da Counter oynayacağınızı düşünmüyorum. En doğru renk kalitesini veya panelde karşıdan bakınca almanız gerekiyor. Size güzel bir detay verip videoyu yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Bu da meraklısında benden olsun arkadaşlar. Monitör 36 Watt tüketiyor. Şu anda 1000 Watt Türkiye şartlarında 3 lira falan. Ona göre hesaplamasını gerçekleştirebilirsiniz. Kendi hesabınızı yapabilirsiniz. Peki ben bu monitörü fişe çekmez standby'da durdurursam ne kadar enerji tüketir derseniz de 0.3 Watt yakıyor. Aslında baktığınızda da hayatınız boyunca hiçbir şekilde anlamayacağınız bir değer. Ama tabii ki tüm Türkiye'de buna farkındalık göstersek standby'da bilgisayarları, ürünleri bırakmayıp ne yaparız? Çevreyi koruruz gibime geliyor. Benden şimdilik bu kadar. Son duyarımı da kastığıma göre Sinerji ile beraber sizlere videomuzu tamamlamış oldum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sistem yapmaya çalıştık ve sizlere tavsiyem şu: dolar şu an 31 liraları deniyorken, test ediyorken yapmayın, beklemeyin. Direkt olarak açıklama kısmındaki monitörü satın alın. Çünkü sınırlı sayıdaki stok bittiğinde monitörün fiyatı 4000 liralara kadar çıkacak. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu arada sormuş olduğunuz tüm soruları cevaplayacağım. Okuduklarıma da kalp atacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.